Hanımlar beyler Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Hanımlar beyler Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Hanımlar beyler Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nasıl zayıfladım? Gerçekten inanılmaz sordunuz. Teşekkür ederim. Aslında çok böyle şeyleri paylaşmayı seven birisi değilim. Çünkü yaptığım yemeklerle size hitap etmeyi seviyorum ama madem merak ettiniz, hikayeyi baştan anlatacağım. Atkins, Dukan, ketojenik, tek besin, sıvı, çay, diyetisyen, akupunktur aklınıza gelebilecek tüm diyetleri, diyet çeşitlerini denedim ve hepsinde başarılı oldum. Ancak bu diyetlerin hepsinin bir sorunu var. Bir yerde başlıyorlar, bir yerde bitiyorlar. Bu tarih aralığında aldığınız o düşük kaloriyle, hedeflerinizle, moral bozukluğuyla, o diyetin biteceği günü beklediğiniz tarihle adeta bir hapishaneden çıkıyormuş gibi oluyorsunuz. Diyetin bittiği gün bütün yiyecekler sizinmiş gibi davranıyorsunuz ve yo-yo etkisi dediğimiz şeyle karşılaşıyorsunuz. 8 verdiyseniz 10-16 kiloya kadar geri alabiliyorsunuz. Ben bu diyetlerin hepsinden çok güzel şeyler öğrendim ve bunları hayatıma nasıl uygulayabilirim buna birazcık kafa yordum, araştırma yaptım. Kendim için güzel bir sistem oluşturdum. Ben ne diyetisyenim ne doktorum ama ne yaptığımı sizinle paylaşmak istedim sadece. Bu arada videonun sonunda güzel tariflerim de var. Sistemi uygularken tabii ki bize ölçüler gerekli ama bunlarda sadece kiloya bakmak çok yanlış. Bize gerekli olan şeyler aynı zamanda yağ ölçümüz, vücut ölçülerimiz, bunları nasıl kullanabileceğimiz. Tartıya çıkıp baktığınız kiloya evet moraliniz bozuldu ama belki de vücudunuz kaslıdır, sadece ödemlidir. Bunu siz bilemezsiniz. Yani bizim aynı zamanda yağ oranımıza da ihtiyacımız var ve bunu çok kolay şekilde ölçebilirsiniz. Evet evinizdeki tartılarla da bunu yapabilirsiniz ama çok ucuz bir mezureyle de bu işi çözebiliriz. Çünkü bunun hesaplayıcısı var. İnternette buna kolayca ulaşabilirsiniz ama ben aşağı linkte bırakacağım sizler için. Erkeklerde boy, boyun, bel, kadınlarda ise boyun, bel ve kalçayı ölçerek yapılan çok fazla kişiden alınan veriler sonucunda çıkan ortalama bir veri verecek size. Bunun sapma oranı normal tartılara göre çok düşük. Aşağı yukarı %3, %5 ama bize bir dayanak noktası verecek. Yani oradan başlayıp nereye geleceğimizi görebileceğiz. Çünkü yağ oranı çok daha fazla önemli. İlk başta ben nerede başladım? Şimdi onun ölçülerine bakalım. Boyum 1.80, boyunum 39 santimdi, belim de tam 104 santimetreydi ve %28 yağ oranı. 25'in üzeri sağlıksız kısımdan obez kısma yaklaşan kısım. Ama ben kendimi hiçbir zaman kötü hissetmiyordum. Yani bu bir moral bozukluğu yaratmıyordu ve farkına bile varmıyordum. İnanılmaz bir şey. Yani beyniniz size sağlıksız olduğunuzu söylemeyebilir. Siz kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz ama bir sağlıksız durum yaratıyor gerçekten. Ortaya çıkan bu yağ oranını şimdi gün içerisinde nasıl kullanacağımıza bakmamız gerekiyor. Kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Burada neye yolluyor bizi? TDEE, Total Daily Energy Expenditure ya da Türkçesi günlük kalori ihtiyacı. Yapacağınız tek şey internetten TDEE hesaplama yazıp girip bulmak ya da aşağıda linkini bıraktım oradan. Neye bakıyoruz burada? Burada yaşı da dikkate alıyoruz. Kiloyu dikkate alıyoruz. Yağ oranımızı dikkate alıyoruz. Bir de günlük yaptığımız aktivite. Sandalyede oturuyorsanız, sedanterseniz bambaşka bir kalori ihtiyacınız var. Ben çoğu zaman ayakta çalışıyorum zaten. Günümün içerisinde neredeyse oturma hiç yok. O yüzden ben en başta hafif egzersiz gibi işaretledim. Çünkü normal yürüyüşlerimi yapıyordum vesaire. Benim ilk baştaki günlük ihtiyacım 2989 kalori çıktı. Bu 2989 kalori benim günlük ihtiyacım olan kalori. Yani ben hiçbir şey yapmasam, sadece işlerimi yapıp eve gitsem, normal yemeklerimi yesem 2989 kaloriyle 116 kiloda kalmaya devam edebiliyorum. Tabii ki buradan kalori kısmamız gerekiyor. Aldığınız kalori, harcadığınız kaloriden az olmak zorunda ama bir anda 1600 kalori, 2000 kalori keserseniz yoksunluk hissi gelir. 500 kaloricik keseceğiz. 500 kalori dediğiniz nedir? Herhangi bir paket abur cubur, gezerken attığınız bir paket gofret, biraz bisküvi. Bunları hayatınızdan çıkartıyoruz. Bitti gitti 500 kalori kayboldu bile. Yani normal hayatıma devam ediyorum. Bir tek abur cubur çıkarttım hayatımdan. Hayda kilo vermeye başlıyorsunuz. Aslında bu iş bu kadar da zor değilmiş gibi gelmeye başlıyor. Ama burada bir püf noktası var. Her hafta bu ölçümleri tekrarlayacağız. Belirlediğiniz günde tekrar bu hesaplamaları yapacaksınız. İhtiyacınız olan kalori gitgide azalmaya başlayacak. Sonrasında tekrar bunları ayarlayacağız. İşte geldik kalori hesaplamaya. Öncelikle temel kaloriler nereden geliyor? Proteinler çok iyi, yağlar çok iyi,
Karbonhidratlar kötü mü? Hayır, onlar hepsinden iyi. Çünkü genellikle o başta saydığım diyetlerde bize bu karbonhidratları kullandırtmıyorlar. Oysa karbonhidrat almayınca vücudumuzun temel enerjisi olan o glikojen depoları boş kalıyor. İşte o zaman böyle baygınlıklar geliyor ama karbonhidratı doğru kullanmak önemli. En başta proteinden başlayalım. Normal bir sporunuz varsa, hayatınızı düzgün beslenerek geçirmek istiyorsanız kilonuz başına 1 gram protein günlük olarak size yeterli. Yani 116 kilo olan bir bireye 116 gram protein yeterli. Bir protein 4 kalori. 116 çarpı 4. 464 kalori. Koyduk mu cebe? Sıra geldi yağ hesaplamaya. Yağlar vücudumuzda beynin çalışması için, vücudumuzdaki organların çalışması için ve hormonlarımızın düzgün çalışması için çok çok önemli. Yani yağ kesen diyetleri de çöpe atabilirsiniz. Yağsız kalmak da çok tehlikeli. Her şeye ihtiyacımız var. Toplam kalorimizin %35'ini de yağdan alıyoruz. İhtiyacımız olan kalori neydi? En başta benim günlük kalorim neydi? 2989. Kestik buradan bir 500 kalori. Yani zayıflamaya başlıyoruz değil mi? 2489 kalorinin %35'i. 871 kaloriyi de yağdan aldık mı? Ama yağın 1 gramı 9 kalori. Yani sadece günlük 96 gramcık yağ alabiliyoruz. Şimdi proteini biliyoruz, yağları biliyoruz. Topladık bunları. 1335, 2489'dan 1335'i çıkarttık. 1154 kaloriyi karbonhidratlara ayırabiliriz. Nerede sıfır karbonhidratlı diyetler? Ve 1 gram karbonhidratta 4 kalori. Şimdi bunu 4'e böldük. Bize tamı tamına kullanabileceğimiz 288 gram karbonhidrat kaldı. Baktığınız zaman epey güzel. Şahane bir protein miktarı var, muhteşem bir yağ var ve karbonhidrat var. Ama bunları nasıl tüketeceğiz? Bu kadar sayıyla birazcık kafanız karıştı. Ama bu sayıları bilmek ne işe yarıyor? İşte sonuca birlikte bakalım. 116 kilodan şu anda 80 kiloya düştüm. 104 santim belimi 80 santim incelttim. 28 olan yağ oranım 13'e düştü. Ve günlük kalori ihtiyacım işte bakın burası bomba. 116 kiloyken günlük sabit kalabilmek için 2989 kalori ihtiyacım vardı ve zayıflamak için kesmem gerekiyordu. Şu anda sadece 80 kiloyu korumak için ihtiyacım olan kalori 2904 kalori. Sistem tıkır tıkır işliyor. Artık sadece normal günlük hayat rutinimde yemeğimi yiyorum ve tabağa bakmama bile gerek yok. Zaten 3000 kaloriye kadar yiyebiliyorum ve benim hiçbir zaman tabaklarım 3000 kaloriyi bulmuyor bile. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu hesapta bir hata olmasın. Hata yok. Buna az sonra geleceğim. Aklınızın bir köşesinde tutun. Uygulamayı nasıl yaptım? Benim açlıkla aram çok iyi. Yani ben aç kalınca sinirlenmem, moralim bozulmaz vesaire vesaire. O yüzden 16-8 aralıklı oruç sistemi benim için biçilmiş kaftan. Sonrasında abur cubur, atıştırma falan yok. Ben kahvaltı etmiyorum. Öğle yemeğiyle başlıyorum. Genelde ben bunu yerim tariflerinde burada ne hazırladıysam onu yiyorum. Yani o videolarda gördüğünüz her şeyden doya doya bir porsiyon yiyorum ama abartıp yemiyorum. Kalorileri nasıl hesaplıyorum? 2 öğünde. Yemeğimi hazırlamadan önce, porsiyonumu oluşturmadan önce bir gizli silahım var. Hassas mutfak terazisi. Gerçekten yapacağınız en iyi yatırım ve hatta en ucuz yatırımlardan biri olabilir ama eğer ki bu sistemi uygulamak istiyorsanız sağ kolunuz bu tartı. Çünkü yemeği pişirmeden önce yine tartacağız malzemelerimizi, tek tek içerisine ekleyeceğiz tencerenin. Yemeği pişirdiğimiz zaman oluşan kaloriyi kolaylıkla hesaplayabileceğiz. O daha önce hesapladığımız kaloriden ne kadarı bize kaldı, ne kadarını yiyebildik, nerede fazla yedik, nerede az yedik bunları görmeye başlayacaksınız. Şimdi diyorsunuz ki şefim biz bu yemeklerin kalorisini falan nereden bileceğiz? Öncelikle yemek olarak biz bunların kalorisini hesaplayıp size vermeye başladık. Hatta bunları geliştirmeye de devam edeceğiz. İkinci olarak bir sürü aplikasyon var. Buradan bakabilirsiniz. Üçüncü olarak en basiti. Google'a yazarsınız 60 gram haşlanmış tavuk göğsü. Hemen karşınıza hızlıca kalorisi çıkar. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu da ne kadar süre devam edeceksiniz? 1-1,5 ay. Hatta 2 ay boyunca bunu her gün yaptığınızda artık şöyle oluyor. Bu yemeğin kalorisi bu kadar, içerisinden bu kadar protein alırım. Burada bu kadar karbonhidrat var. Bu yağda pişmiş. O zaman burada çok fazla yağ var. Bunlar böyle otomatik olarak kafanıza dönmeye başlıyor ve işler çok çok kolaylaşıyor. Böyle size bir külfetmiş gibi gayet hayatın akışında normal bir süreçmiş gibi gelmeye başlıyor. En çok aldığım sorulardan biri de şu. Bizler her zaman evde yemek yemiyoruz. Dışarıda da yemek yiyoruz. Burada ne yiyeceğiz? En güzeli öncelikle evden getirmek. Bunu bir kenara koyalım. Birazcık işin başında bunlara dikkat ederseniz çok daha iyi olacaktır ama dışarıda ızgaralar işinizi görür.
Protein yönden zengin. Unutmayın, dışarıda genelde pişirilenler yağda marine oluyor. Oradan yağ skorundan biraz düşün. Çünkü fazla yağ almış olacaksınız. Yanına bir salata söyleyin. Salatanın sosunu döktürmeyin. Kendiniz ayarlayın. Yağını az koyun. Bolca ekşiyle tüketebilirsiniz. Karbonhidratları daha dengeli alın. Genelde daha lezzetli olsun diye. Restoranlarda karbonhidratlar da bol tereyağıyla pişiriliyor. Eğer ki haşlama bir pilav, haşlama bir makarna varsa onlardan yarım porsiyon gibi tüketebilirsiniz. Dediğim gibi özellikle evde de bunları yaparsanız dışarıya da çıktığınız zaman önünüze gelen tabaktaki şeylere baktığınız zaman kaloriler ve o protein, karbonhidrat, yağ dengeleri kafanızda oluşmaya başlayacak. Biz hiçbir şeyden kaçınmıyor muyuz? Tabii ki kaçınıyoruz. Yani sonuç olarak bir amacımız var, bir hedefimiz var ve biz bu hedefte doğruları seçmeye çalışacağız. Şimdi bir yerde kızarmış bir tavuk varken, bir yerde ızgara bir tavuk varken gidip de tabii ki kızarmış tavuğu seçmiyoruz. Izgara olanı seçiyoruz. Fırında pişmiş olanı tercih ediyoruz. Tavuğun tamamını yiyebiliriz ama mümkünse derisini yemiyoruz. Bunun gibi ufak püf noktaları. Salatayla karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Yanında yediklerimizi daha az miktar atıyoruz. Yani yeşillikler, taze sebzeler bizim bir numaralı dostumuz. Bir karbonhidrat tercih edeceksek basit karbonhidratlara, doğrudan beyaz şekere, beyaz una yüklenmeye gerek yok. Esmer olanları, işlenmemiş olanları tercih edelim. Bunlar sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Ve bunlarda porsiyon kontrolü de yapmaya başladınız mı sistem bir anda yoluna giriyor. Unutmayın, atıştırmak yok. Öğünümüzü yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Üzerine bir daha bir çay içelim, yanına bir tatlı yiyelim. Bunlardan kaçınıyoruz. Hiç mi kaçamak yapmıyoruz? Kaçamak yaptıktan sonra ertesi gün ya da bir sonraki öğünde kaçamak hayatıma devam etmiyorum. Pasta mı yiyorum? Pasta yiyorum. Hamburger mi yiyorum? Hamburger yiyorum. Sonuna kadar da yerim. Yani yanındaki patates kızartmasını da ketçaba banarım, mayonez yemiyorum. Yani oradan ufak da olsa kendime bir kar çıkartmayı başarıyorum. Hardala banıyorum vesaire gibi. Ya da canım çok mu hamburger yemek istiyor? Tercihlerim arasında kurtarabiliyorsam köfte ekmekle. Ekmekten kaçınmak istiyorsam o gün, eğer ki karbonhidrat miktarımı doldurduysam icabında 1,5 porsiyon köfte söylerim. Yanında sadece salatayla birlikte onu yiyebilirim. Bunlar tamamıyla yapacağınız özgür seçimler. Nereden harcıyoruz bunları? Cebimizdeki kalori bütçesinden. Bu sistemi uygularken size anlatmak istediğim birkaç nokta daha var. Öncelikle su. Su gerçekten bizim dostumuz. Düzgün şekilde ihtiyacınız olduğu kadar suyu her gün içmeyi başardığınızda açlık krizlerinin ortadan kalktığını göreceksiniz. O açlık sinyaliyle susuzluk sinyalinin artık karışmadığını, bazen kendimizi aç hissediyoruz ama bir bardak su içtikten sonra bir bakıyoruz ki aslında aç değilmişiz. Ya da orada önce atıştırmayı tercih edip su içmezseniz boş bir kalori almış oluyorsunuz, vücudunuza bunu yüklemiş oluyorsunuz. Bir diğeri ise uyku. Benim mesela öncesinde uyku düzenim çok bozuktu. Geç saatlerde yemek yiyordum. Geç saatte yemek yedikten sonra uykun daha geç saate kalıyor çünkü vücudun hala çalışmak istiyor, uyumak istemiyor. Sindirim daha geç gerçekleşiyor. O nedenle en azından belli bir dönem için kendinize bir uyku çizelgesi ya da kendinize bir uyku sistemi oluşturun. Minimumda bir 7-8 saat uyumaya çalışın ya da yatakta geçirmeye çalışın. Erken saatte yatağa gidin, daha erken saatte güne başlamış olacaksınız. Bu da size farklı bir enerji verecek ve bunun faydasını çok göreceksiniz. Ben uyku sistemine ilk başladığımda akşam 10'da yatağa gidip sabah 5'te ya da 6'da uyanmayı tercih ediyordum. Şu anda tabii ki bu çok sürdürülebilir değil. Bir şey sürdürülebilir değilse de çok ısrar etmemek gerekiyor. Kendi hayat düzeninizde bunu ayarlayabilirsiniz. Şu anda 12 gibi yatağa gidiyorum. Sabah 7 çeyrek gibi de zaten kendiliğinden uyanmış olurum. Hiç alarma falan ihtiyacım kalmıyor. Bu aşamada size bahsetmek istediğim bir diğer konu ise en çok sorduğunuz işte tatlı krizleri, açlık krizlerine karşı bir yöntemin var mı? Var. Öncesinde kendimi aç mı hissediyorum, susuz mu hissediyorum tam onu kestiremediğim için bir büyük bardak, yarım litre suyu içiyorum. Sinyal devam ediyorsa bir kahve yapıyorum. Bakın kahveyi yapma süresi, kahveyi içme süresi, suyu içme süresi bunlar sizi açlığa birazcık daha alıştırıyor. Süre akıyor. Orada vücudunuz hala sonuç olarak kalori yakmaya devam ediyor. Devamında sinyal daha da mı devam ediyor? Artık hani zihniniz şey mi? Zihninizi oyalayın. Kitap okuyabilirsiniz. Birazcık spor yapabilirsiniz. Daha da devam ediyorsa atıştırmıyoruz. Hemen öğününüzü hazırlayın. Kendi porsiyonunuzda düzgün bir yemek yiyin ve gününüze devam edin. Yani hiçbir zaman zihninizin sizi kandırmasına izin vermeyin. Sıra geldi spora. Spor yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Evet, doğru bildiniz. Bu sistemin vazgeçilmezi aynı zamanda spor. Ama aklınıza hemen şey gelmesin, böyle çılgınlar gibi salonlara gittik, ağırlıklar, koşular, öyle bir şey yok.
Sizin vücudunuz neye el veriyorsa. Çünkü herkesin fiziksel kapasitesi, sağlık durumu aynı olmayabilir. Kendi yaptıklarımdan size bahsedeceğim. Spora bir anda hızlıca başlamadım. Evet, hayatım boyunca spor her zaman oldu. Basketbol oynadım, yıllarca dans ettim. Vücudumun kas hafızası belli seviyede gayet yerinde. Yüksek ağırlıklarla da daha önce çalıştım ama yüksek ağırlıklarla çalıştığında bende şöyle bir dezavantaj oluyor. Belki sizde de vardır. İştahım çok fazla açılıyor. Yani çok büyük kilolarla çalıştığım zaman iştahımı kontrol edemiyorum. Bu da beni negatif etkiliyor. Ben de ne yaptım? Zaten pandemi dolayısıyla spor salonları kapalıydı. Evimde ufacık bir yer. 1,20'ye 2 metre. Kullanabildiğim şeyler, matım var, bir tane asistan ipim var, esnemeyen, bir tane de lastiğim var, bir tane kettlebell'im var, bir tane de 20 kiloluk bir ağırlığım var. Hepsi bu kadar. En başta ne ağırlık, ne ip, ne lastik. Tamamıyla vücut ağırlığımla temel dediğimiz basit, büyük hareketler, büyük kas grupları çalışacak hareketler çok önemli. Özellikle bacaklar için squat gibi, lunge gibi hareketler, sırt için çekişler, göğüs için itişler, core egzersiz dediğimiz karın ve iç kasları çalıştıran egzersizlerden kendinize uygun çok kolay seviyede hareketlerle başlayabilirsiniz. Size birkaç örnek olsun diye tabii buraya bir şeyler koyuyoruz ama bunlar artık benim zamanla kendi seviyemde yapabildiğim. Ben bu hareketlerin hepsini 3x20, 3x15 şeklinde haftada minimum 3, maksimum 5 olacak şekilde aralarda dinlenecek şekilde sürekli uyguluyorum. Bu bana ne kazandırıyor? Öncelikle bu antrenmanların hepsini aç karnına sabahları yapıyorum. Böylelikle hem güne daha enerjik başlamış oluyorum ama birçok insan için aç karnına spor yapmak neredeyse imkansız gibi. Birazcık kişisel bir şey. Spor öncesinde sadece bir kahve içiyorum. Bu kahveye de Hindistan cevizi yağından elde edilen orta zincirli bir yağ ekliyorum. MCT oil diye geçiyor. İçerisi sadece normal bir yağ ve bunda kalorimden düşüyorum. Yaklaşık 5 gram ekliyorum. Oradan bir 45 kaloriyi normal hesaptan düşüyoruz. Güzel bir enerji verdiğini düşünüyorum ama bu gene kişisel bir şey. Yani bunu içmek zorunda falan değilsiniz. Bu önemli bir takviye de değil. Sadece tok kalmama ve sabahları birazcık daha enerjik hareket etmeme yardımcı oluyor. Kaslarımı çalıştırınca ne oluyor? Öncelikle büyük kas grupları çalıştıkları zaman sadece antrenmanı yaptığınız sürede kalori harcamıyorsunuz. Gün boyu kendisini tamir ederken de yediğiniz yiyeceklerden, aldığınız proteinlerden kalori harcayarak kendisini tamir ediyor. Böylelikle aslında antrenmanda çok böyle bir kalori yakma şansınız yok zaten. Çok büyük bir antrenman bile yapsanız yani 400-500 kalori yakabiliyorsunuz ama kendisini tamir ederken bir 400-500 daha yaktığınız zaman yediğiniz yemeklerden aldığınız kaloriyi aslında daha avantajlı hale getiriyorsunuz. O yüzden spor vazgeçilmeziniz. Aynı zamanda kas kütleniz arttığı zaman yağ kütleniz azalıyor. Yağlanma oranınız düşmeye başlıyor ve en başında bahsettiğim olay gerçekleşiyor. Yağ oranım düştü, kas oranım arttı ve şu anda 116 kiloyken yiyebileceğim miktarda kaloriyi 80 kiloyken vücudum tolere edebiliyor. Tabii ki akla hemen şeyler geliyor. Böyle protein tozları, takviyeler vesaire. Ben atlet değilim ya da böyle profesyonel bir sporcu değilim. Onlar bambaşka. Onlara ayrı saygı duyuyorum çünkü onlar sadece beslenmeyle kalmıyorlar. Bir de ekstra büyük antrenmanları hayatlarına entegre edebiliyorlar. Hepsine tebrikler. Gerçekten o bambaşka bir kafa yapısı. İmkanı yok. Yani benim çalışma düzenimde de bunun imkanı yok. Ben sadece kendim çalışıyorum. Bir takviye falan almıyorum. Sadece metabolizmam daha güçlü kalsın diye, enerjimde dalgalanmalar olmasın diye omega 3, balık yağı ve sadece C vitamini kullanıyorum. Hepsi bu kadar. Başka da bir takviye ile işim yok. Öyle bir sihirli suyum ya da içeceğim yok. Ama güzel tariflerim var. Yarım litre sütümü ocağa alıyorum. 25 gram kakao, 30 gram fıstık ezmesi, 100 gram hurma, bir çimdikte tarçın atıp bir taşım kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra blenderla püre haline getiriyoruz karışımı. İçerisine 10 gram yulaf unu atıyorum ve hafif koyulaşana kadar kaynatıyorum. Oda sıcaklığına gelen pudinglerin üzerine Hindistan cevizi serpip servis ediyoruz. Büyük bir oktavayı ısıtıyoruz. İçerisine 8 gram zeytinyağı, 190 gram tavuk göğsü, 48 gram kırmızı soğan, 7 gram sarımsak, 8 gram zencefil, 55 gram havuç, 190 gram kabak, 37 gram mantar, 5 gram limon suyu ve 10 gram da soya sosu koyup hepsini güzelce kavuruyorum. ...50 gram makarnayı haşlıyoruz. 165 gram salatalık,
80 gram yoğurt, 80 gram kapya biber, 13 gram kapari, 45 gram mısır, 8 gram hardal ve 125 gram yağ süzülmüş ton balığı. Hepsini birlikte kasede güzelce karıştırıyoruz ve soğuk olarak servis ediyorum. Ve salatamız da hazır. Bunlar benim gerçekten en sık tükettiğim tariflerden. Bazen bunların tam 3 katını falan yediğim de oluyor. Çünkü az sonra bunların kalorilerini söylediğim zaman şaşıracaksınız. Salatayla başlayalım. Tabii ki notlarımdan okuyacağım çünkü bunları aklımda tutmam epey zor. Bu salata dop dolu bir salata. 19 gram yağ, 62 gram karbonhidrat, 41 gram proteiniyle tamı tamına sadece 577 kalori. Hepsi serbestçe, kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Makarnası var, bol ton balığı var, sebzeler. Değiştirin değiştirebildiğiniz kadar. Bu tarife kapari ve hardalı mutlaka koyun çünkü tadı bambaşka bir noktaya getiriyor. Dereotuyla da lezzetlendirdiniz mi çok çok lezzetli. Sadece 577 kalori. Yani ben normal bir öğünümde bunun tam 2 katını yiyebiliyorum. Bu arada bunlar benim için geçerli. Tekrar söylüyorum. Tamamıyla bana ait. Sizler zaten bir diyet içerisindeyseniz, bir beslenme planı içerisindeyseniz ve makarna, pirinç gibi şeyler size uygun değilse bunları asla tüketmeyin. Yani ben tekrar söylüyorum, ne bir diyetisyenim ne bir doktorum. Bunlar kendi uyguladığım, sevdiğim tarifler ve ben böyle tüketmeye bayılıyorum. Bir diğeri Asya usulü tavuk. 11 gram yağ, 22,5 gram karbonhidrat, 49,5 gram protein. İşte gerçek bir protein kaynağı. Tavuk göğsü en sevdiğim ve en çok tükettiğim protein kaynaklarından. Bunun tamamı 383 kaloricik. Ben çoğu zaman bunun yanında esmer pirinç, bakliyat, mercimek, onun gibi şeyler tüketiyorum. Bu şekilde hem proteinimi biraz daha arttırıp hem de karbonhidratı dengeliyorum. Yağ miktarını zaten bunun içerisine ayarlıyorum. Bunun harikası var. Bu tarifin püf noktası içerisine koyduğumuz limon suyu. O ekşisiyle beraber sürekli yeme isteği getiriyor. Limon suyunu biraz daha arttırabilirsiniz. Soya sosu çok kalorili değil ama sodyum oranı çok yüksek olduğu için su tutacaktır. O yüzden soyada birazcık dikkatli davranalım. Benim koyduğum miktar epey yeterli. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir tatlı krizi çözümü de getireyim size dedim. Genelde dolapta bunun gibi böyle puding ya da daha öncesinde yulaf videosunda verdiğim o yulaflı çikolatalı bar duruyor. O tatlıların dışında bir de stüdyoda yaptığım tarifleri tadına bakıyorum. Orada epey tatlı yapıyorum ve benim ihtiyacımı fazlasıyla karşılıyor. Bunun altısının sadece kalorisi 825. Yani ortalama tanesi sadece 121 kalori. Yani ben tavuğumu yiyorum. Yanında bazen salata yiyorum. Dediğim gibi haşlanmış bakliyat yiyorum. Üstüne bir tane de bundan yiyorum. Bakın dağıtmıyorum. Sistemimiz neydi? Atıştırma yok, öğünleri bölme yok. Zaten bu kadar yemeği yedikten sonra bir de acıkmanız epey zor. Bir tanesinin besin değerlerini söyleyeyim size. 5,6 gram yağ, 21 gram karbonhidrat ve 5,5 gram protein. Ki bir tatlı için yüksek bir protein değeri var. İçerisinde sütten, yulaftan, fıstık ezmesinden gelen yoğun bir proteinimiz var. Hatta hurmadan da geliyor. Şunun kıvamına bakar mısınız? Mükemmel. Tadına diyecek hiçbir şey yok. Yani ben bunun tadını çok iyi bildiğim için bunu hemen böyle tık tık yerim. Yanına da bir tane kahvemi içer, günlük hikayemi kapatırım. Gördüğünüz gibi beslenme sisteminizin içerisinde doğru gıdaları kullandığınız zaman trans yağ içermeyen ürünler, paketsiz ürünlerle kendinize evinizde lezzetli yemekler pişirdiğiniz zaman bu sistemi uygulamak çok 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 kolay. Dediğim gibi sizler sordunuz, ben eksiksiz neler yaptığımı anlattım. Ben de böyle işe yaradı. Dediğim gibi bunlar benim için geçerliydi. Sizlere belki ilham oldum. Ülkemizde bir şey var. Merhaba dedikten sonra kilonuzla ilgili ya olumlu ya da olumsuz böyle hemen bir yorum yapılıyor. Bunları kafanıza takmayın. Keyfiniz nasıl istiyorsa, hangi kiloda, kendinizi nasıl görüyorsanız, nasıl mutluysanız öyle hayatınıza devam edin.
Sağlık için ya da bazen değişiklikler yapmak istiyorsanız bu tarz ufak oyunlar deneyebilirsiniz siz de. Çünkü ben bunu artık bir oyun, bir yaşam tarzı olarak görüyorum. Hiçbir zaman diyette değilim, bir beslenme düzeninde değilim, hiçbir şey değilim. Normal hayatımı yaşıyorum ve bunlara da özen gösteriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu konularla ilgilenen arkadaşlarınızla videoyu da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Bay bay.